Bugün oyuna sıfırdan başlayıp 50 milyon oyun parası yapıyoruz. Amacımız araba alıp satmak. Size para kazanmanız için güzel taktikler vereceğim. Eğer videoyu beğenirseniz videoya like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle sıfırdan bir hesap oluşturuyorum. Oyuna başladığımızda 25.000 liramız oluyor. Bunu hemen arttırmak için aşağıdaki Olzas Games'in sosyal medya hesaplarını takip ediyorum. Ve bununla beraber 50.000 oyun paramız oluyor. Biraz daha para kazanmak için hediye kutusu topluyorum. En azından başlangıç için 100.000 oyun parasına ihtiyacımız var. Sadece 10 hediye kutusu toplasak bizim için yeterli olacak. Bu haritada hediye kutularının nerede olduğunu görebilirsiniz. Kolay bir şekilde 10 tane hediye kutusu toplayabilirsiniz. Ve bununla beraber 10 hediye kutusu topladık ve 101.000 oyun paramız oldu. İnsanlar ismimi daha kolay bir şekilde bulsun diye ismimi Pro yapıyorum. Şimdi geldik araba almak için sunucu seçmeye. Üye sayısı 1000'in üzerinde olan sunucuları seçmeye çalışın. Benim tercihim Afrika ve Arabistan. İlk hedefimiz ucuzda bir araba bulmaya çalışmak. Oyuncular fiyatları abartarak çok pahalıya satıyorlar. O yüzden ucuz araba bulmak çok zor. Ve benim 50 milyonu kasmam yaklaşık olarak 5 saatimi aldı. Şansıma odaya giriş yaptığımda çok ucuza bir Supra gördüm. 70.000'e satıyordu. Direkt satın aldım. Oyundaki arabaların hangi fiyattan satıldığına dikkat etmeniz lazım. Supra'nın garaj fiyatı 173.000 oyun parası. Biz ise sadece 70.000 aldık. Neredeyse 100.000 daha ucuz almış olduk. Şimdi aracınızı daha kolay satmanız için taktikler vereceğim. Öncelikle tabii ki rengini düzgün bir şekilde ayarlamanız lazım. Verdiğim renk kodlarını kullanabilirsiniz. Bu video içerisinde birkaç renk kodu daha vereceğim. Aracın rengini hallettikten sonra cam rengini siyah yapın. Jant rengini siyah yapın. Ve daha kolay satılması için body kitlerden kullanıyorum. Bir tane spoiler taktım. Süspansiyon ayarlamalarını da yapıyorum. Ve aracımız hazır. 199.000 biraz pahalı bir fiyat ama uzun süre beklediğinizde satılacağından eminim. Ben ise çok beklememek için 149.000'e aracı satışa koyuyorum ve anında araç satılıyor. Böylelikle 174.000 oyun paramız oldu. Bundan sonra şansım biraz kapanıyor. Arda arda odalara giriyorum ve hiçbir şey bulamıyorum. Size önereceğim diğer taktik oyuncularla pazarlık yapın. Bazıları bunun gibi hiç takmıyor ama bazıları gerçekten istediğiniz fiyattan satabiliyor. Buna dikkat edin. Bu gördüğünüz Dodge'u 10.000'e satmasını istiyorum. 10.000 yerine 100.000 lira koyuyor. Bunlara dikkat edin. Bazen heyecandan bunları satın alabilirsiniz. Neyse ki 10.000'e aracı alabiliyorum. Garaj fiyatı 65.000 olan arabayı 10.000 oyun parasına satın aldık. Tabii ki öğrettiğim gibi yine renk ayarlamalarını yapıyorum. Arabanın rengi, cam rengi, jant rengi, hatta kaliper rengini bile ayarlıyorum. Ve aracımızı 29.999 oyun parasına satışa koyduk. Aracımın satılmasını beklerken 300.000 oyun parasına Mercedes görüyorum. Gerçekten çok ucuz ama bizde sadece 150.000 oyun parası var. 150.000'e indirmesini istiyorum. Eğer satın alırsak çok büyük bir kar etmiş olacağız bu araçtan. Galiba 150.000'e aracı bize satacak. Ve odadan çıkıp gidiyor. Bu arada arabamız satılmış ve buradan da 30.000 oyun parası kazanmış oluyoruz. 500.000'e Honda görüyorum. Hemen 50.000 teklifimi yapıştırıyorum. Normalde 150.000'e satılan Honda'yı 50.000'e bana satmış oluyor. Çirkin stickerlarını siliyorum. Güzel bir lacivert renk kodum var. Bunu kullanıyorum. Yine aynı şekilde cam rengi, jant rengi, teker boyutu bunları ayarlıyorum. Bir tane beyaz şerit çekiyorum arabanın üstüne ve aracımızı 99.999 oyun parasına koyuyorum. Siz de bu tarz fiyatlandırmalar koyabilirsiniz. İnsanların ilgisini direkt çekiyor. Aracımız kısa sürede satılıyor ve toplamda 244.000 oyun paramız oluyor. 50 milyonluk hedefe çok uzağız ama yaptığımız taktikler sayesinde hızlı bir şekilde 50 milyona doğru ilerliyoruz. Yine uzun bir süre boyunca araba arıyorum ama hiçbir şekilde karşıma düzgün bir araba çıkmıyor. Şans eseri sadece 4 milyona bu arabayı görüyorum. Keşke param olsaydı direkt satın alırdım ve en az 30-40 milyona başka sunucularda bu arabayı satabilirdim. Büyük bir şansı tepmiş oluyorum. 100.000 oyun parasına Mercedes Sprinter görüyorum. Pazarlık yapmaya çalışıyorum ama 100.000'e Mercedes Sprinter'ı satın alıyoruz. Normalde garajda 140.000'e satılıyor. Yani bundan 40.000 lira kar ediyorum. Sprinter'a en iyi kargo arabaları yakışıyor. O yüzden üzerine kargo dizaynı yapıyorum. Fazla sticker harcamamaya dikkat ettim ve güzel bir kargo aracımız oldu. 399.999
999 paraya satışa koydum. Kimse aracı almadı ama bir tane takas teklifi geldi. Ama bu takası kabul etmedim. Farklı bir odaya girdim. Burada yine Dodge ile karşılaştım. Bu Dodge'un farkı ise ışıklarıydı. Işıklar çok önemli. Aracın fiyatını bayağı bir yükseltiyor. O yüzden burada pazarlık yaptım. 30.000'e indirmesini söyledim ve 30.000 oyun parasına Dodge'u satın aldık. Hemen renk ayarlamalarını yaptım ve 2 tane aracımız oldu. İlk önce Sprinter'ı satacaktım, sonra da Dodge'u satacaktım. Sprinter'ı satmaya çalışırken efsane bir teklif geldi. Çok güzel bir takas teklifiydi. Bu Mercedes'le takas yapmak istiyordu ve bu Mercedes'in gerçek fiyatı 800.000 oyun parası civarındaydı ve direkt kabul ettim hiç düşünmeden. Mercedes'in ayarlamalarını yapmadan önce Dodge'umuzu satılığa koydum. 49.999 oyun parasına Dodge'umuz satıldı. Mercedes'e farklı bir renk yapmak istiyordum ve bu şekilde bir renk tasarladım. Renk kodlarına bakıp siz de aynısını yapabilirsiniz. Jant rengini siyaha çevirdim. Süspansiyonu ayarladım ve bize nereden geldiğini anlamadım. Bedava bir şekilde ışık gelmiş. Ben de tabii ki aracı taktım ve güzelce renklerini ayarladım. Ve aracımız oyun içinde bu şekilde gözüküyor. Gerçekten mükemmel bir renk kodu yapmışız. 999.999 oyun parasına satışa koydum ve aracımız kısa bir süre sonra satıldı. Ve böylelikle 1 milyon oyun parasına ulaşmış olduk. Artık hedeflerimiz büyüdü. Daha büyük projeler yapmak istiyorum. O yüzden uzun bir aramadan sonra bu BMW ile karşılaştım. Fiyatı 1 milyondu ama bir yandan 926 HP'ydi. Bir yandan da ışıkları vardı. O yüzden ilgimi çok çekti. Burada pazarlıkla beraber 600.000'e bu BMW'yi satın alıyorum. Ve böylelikle ilk büyük projemize adım atmış oluyoruz. Bütün stickerları kaldırıyorum ve kendi tasarımımı bu aracın üstüne yapıyorum. İnternetten bu tasarımı gördüm ve bu tasarımdan ilham alarak kendi tasarımımı oluşturdum. Yapması biraz uzun sürdü ama benim için eğlenceliydi. Ve aracımız finalde bu şekilde gözüküyor. Bu aracı tabii ki ucuz bir fiyattan satmayacağız. 10 milyona satışa koydum ve uzun bir süre bekledim. Maalesef kimse almadı. Ben de bu yüzden tasarımda değişikliğe gittim ve renkleri değiştirdim. Biraz daha dokunuşla beraber araç daha havalı bir hale geldi. Arabamızı satmak yerine diğer oyuncularla takas yapmayı tercih ettim. Herkese takas teklifi götürdüm. Çoğu kabul etmedi ama biraz uğraştıktan sonra güzel bir takas teklifi arabamızı BMW M4 ile takas ettik. Videonun bu dönüm noktası, zenginliğe ilk adımımız bu oluyor. Bu videoda hiçbir kurgu yok. Gördüğüm videolarda sadece birkaç araba al sat yaparak 50 milyona kolay bir şekilde ulaşıyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değil. Bu şekilde emek vermeniz gerekiyor. Tabii ki BMW'yi tekrardan renk ayarları yaptım. Her arabada olduğu gibi güzel bir mor rengi yaptım. Ve arabada şunu fark ettim ki bu arabada polis ışıkları da var. Hemen polis ışığımızı taktım ve arabayı 30 milyona satışa koydum. Saniyesinde satıldı. Artık 30 milyon oyun paramız var. 30 milyonu hızlı bir şekilde 50 milyon yapmak istiyordum. Ucuzda coin araba aradım. Sonunda önüme bir tane Honda Truck geldi. 7 milyondan 5 milyona indirdim ve 5 milyonuna satın aldım. Hemen renk ayarlamaları, farklı bir tasarım yaptım. Çok basit bir tasarımdı. Arabamı satışa koyacaktım ki takas teklifi geldi. Tabii ki bunu kabul etmeyecektim. Diğer takas teklifinden bahsediyorum. Bu sefer BMW M8 ile arabamı takas ettim. Bu takası yapma sebebim BMW'nin daha kolay satılıyor olması. Oyunda insanlar BMW'yi çok seviyor ve satılması en kolay araba BMW. Şimdi arabamızı satma zamanı. Bu arada yine bana takas teklifi geldi. Jesko ile takas yapmak istiyordu ama ben kabul etmedim. Bu arada gözümün ucuyla çok iyi bir araba gördüm. Pagani'yi 10 milyona satıyordu ve hemen 10 milyona Pagani'yi aldım. Ve bu sayede 2 tane arabamız oldu. Hemen Pagani'nin renk ayarlarını da yaptım. Satışa koydum. Bir süre bekledim ama satılmadı. Bu arada yine çok ucuzda bir M4 gördüm. 13 milyon direkt satın aldım. Ve bu sayede 3 tane arabamız oldu. Hemen M4'ü de bu şekilde kırmızı yaptım. Ve 20 milyona satışa koydum. 18 milyona teklif geldi. 18 milyon oyun parasına satışı yaptık. Bu sefer M8'i satma zamanı. M8'i de 20 milyona satışa koydum. Ve 20 milyona hemen satıldı. Yaklaşık 40 milyon oyun paramız oldu. Son olarak Pagani'yi istediğimiz fiyattan satabilirdik. Hatta 20
20 milyona bile satabilirdik ama para sınırımız 50 milyon olduğu için hiç gerek yoktu. Ben de rastgele bir şekilde 14 milyona Pagani'yi sattım. Hızlı bir şekilde araba alındı ve 50 milyonu yapmış olduk. 5 saatin ardından sıfırdan oyuna başlayıp 50 milyon oyun parası yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.